Köy taş fırınları, kül çukuru altı ve kubbe eteklerinde saklama olasılığı nasıl okunur? Arkadaşlar bugün köy taş fırınlarının gölgesindeki sessiz ama güçlü bir konuya giriyoruz. Fırınların kül çukurlarının altı ve kubbelerinin eteklerinde gömü saklama tekniği. Bu konu çok önemli. Çünkü köy yerleşkesinde fırın aynı kiliseler, çeşmeler, mezarlıklar, köprüler, değirmenler gibi ortak alanın kalbidirler ve gündelik yaşamın gözü hep üstündedir. Usta gömüyü saklayacaksa bu durumda iki şeyi ister: sıradanlık ve sürekli bir ateş. Bu videoda önce genel değerlendirme yapacağız. Fırının tarihsel ve bölgesel tipolojisi nedir? Hangi malzeme düzeni neyi gizlemeye uygundur? Sonra sahaya ineceğiz. Kül çukuru altının yapısal mantığı, kubbe eteğinin yük aktarımı, tamir izleri ve en ince ipuçlarını arkeolojik ve arşivsel örneklerle somutlayacağız. Köy fırınının tarihsel çerçevesi. Anadolu'da taş fırınlar Roma, geç dönemden Bizans kırsalına ve Selçuklu beylikleri ile Osmanlı taşrasına kesintisiz uzanan bir yaşam donatısıdır. Kaynaklarda Bizans kırsal evlerinde tandır ve taş fırın birlikte anılır. Osmanlı tahrir ve temettuat defterlerinde köy fırını gelir ve bakım yükümlülüğü olarak kayda girer. Rum ve Ermeni yerleşmelerinde mahalle fırınları kilise avlusu ya da çeşme hattına yakın konumlanır. Bu çizgi bize şunu söyler: fırın özel alan değil, ortak alanın sınır merkezidir. Çünkü ekmek herkes için pişirilir. Ateş de birlikte yönetilir. Birisi bir şey saklayacaksa, bunu tamir gibi gösterip göze batmayacak bir boşluğa gizler ve kimsenin bir şeyden haberi olmaz. Çünkü bu gibi yerlerin her daim tamire ve bakıma ihtiyacı olur. Kubbe, ağız, kül çukuru ve temel kırsal fırın 3 ana bölümden oluşur. Ateş yatağı ve zemin tuğlası, kubbe ve eteği, ağız duvarı ve kül çukuru. Kül çukuru çoğu kez ağzın hemen önünde ya da altında bir oyuk ve bacaya bağlı bir çekiş boşluğudur. Kubbe eteği ise yükü omuzlayan çepeçevre bir halka gibi çalışır. Saklama potansiyeli en çok iki bölgede yoğunlaşır. 1. Kül çukuru altı ya da arka dudak kısmı. 2. Kubbe eteğinin kalınlaştırıldığı ve taş manşonla kuvvetlendirildiği çevre bandı. Çünkü bu iki alan hem rutin tamir görür hem de kitle içinde mikrokaviteler oluşturması mühendislik olarak mümkündür. Malzeme: taş, tuğla, kireç, kül. Fırının yapısını ve saklama ihtimalini bu malzemelerin davranışı gösterir. Kalkerli taşlarda kireç harcı ile bağlanan kubbe, tuğla bileziklerle katmanlanır. Bazaltlı coğrafyada ısı şoku yüksek olduğundan ara tabakaya killi harç ve kül karışımı girer. Kül suyu ile hazırlanan kireç sütü kaplamaları yüzeyde sert ve gri bir patina üretir. Nedeni ise alkali ve silis etkileşimidir. Saklama düşüncesi bu kimyaya dayanır. Kül ısıyı tamponlar ve nemi emer. Küçük bir kaviteyi kül ile doldurup yüzeyi kireç ile kapattığınızda göz onu tamir gibi okur. Kül çukuru altı. Neden saklama için uygun kül çukuru, köy düzeninde her fırın yakışında açılan kapak gibidir. Kül düzenli boşaltılır ve onu gören kişi çoktur. Buna rağmen alt dudak ve arka şev bölümünde yük azdır ve bakım sıklığı yüksektir. Usta burada küçük bir kemer ya da kuru yığma ile mini bir boşluk bırakabilir. Nedeni ise çekişin düzgün olması için ağız kotunda mikro düzeltmeler yapılmasıdır. Bu düzeltmeler taş, tuğla ve kül karışımı ile görünmez hale gelir. Peki nasıl anlaşılır? Ağız seviyesinde taşların ritmine bakarsınız. Bir yerde 3 taş 1 tuğla ritmi, diğer yerde 2 taş 2 tuğla olduğunda dikiş değişimi yani derz harcı görürsünüz. Dikiş değişimi saklama ya da geç dönem tamiri işaret eder. Kül tabanına değdiğinizde sertleşmiş kül betonunun altında boşluk sesi verir.
tahta tokmakla darbe testi net sonuç verir. Kubbe eteği, yük halkası ve manşon hilesi. Kubbe eteği yükü çevreye dağıtan kritik bir halkadır. Bazı ustalar eteği bir ya da iki taş kalınlaştırarak kuşak halka gibi kuşatır. Bu kalınlaşma içinde küçük bir oyuk saklanabilir. Çünkü yüzeyde harç çizgisi devam eder ve göz halka kalınlığındaki farkı bir tamir gibi yorumlar. Nasıl anlaşılır? Eteği çevreleyen taşların damar yönü ve boyu normalde ritimlidir. Kuşak bölgesinde damar yönü tersine döner ya da taşlar kısa ve bıçak sırtı kesitlidir. Bu bir ekleme dilidir. İçerideki kaviteyi ele veren ikinci ipucu sıcaklık izidir. Geç akşam çekiminde termal kamera ya da basit kızılötesi termometre ile kubbe homojen soğurken kavite ile ayrışan bölüm daha hızlı ya da daha yavaş soğur. Cevabı ise ısı imzasıdır. Arkeolojik ve arşivsel dayanaklar kazı raporlarında kırsal ekmek fırınlarında yan yana iki tip iz sık geçer. 1. Kullanım dönemi, kül dolgusu ve kömür parçacığı tabakaları. 2. Geç dönemde yapılan tamir hatları ile sonradan eklenen duvar dizimleri. Bizans kırsal konut kazılarında fırın ağızlarında taş değişimleri ve kubbe eteğinde ikincil harç katmanları kayıtlıdır. Osmanlı arşivlerinde köy fırınlarının bakım masrafları ve tamir kararları sıkça yazılır. Bu belgelerde ağız taşının yenilenmesi, kubbe eteği sıvasının tazelenmesi gibi notlar yer alır. Bu bize şunu söyler: tamir kalıbı, saklama için doğal bir örtüdür. Usta bu örtünün içinde küçük mekansal değişiklik yaparsa, bunu belgelere bakmadan fark etmek zordur. Saha gerçekliği. 3 bölge, 3 riskli gömü saklama olasılığı 3 noktada yoğunlaşır. Kül çukuru, arka dudak altı. Kubbe eteği kalınlaşması. Ağız yanak duvarı ile zemin tuğla kesişimi. Peki neden risklidir? Çünkü bu noktalarda sıcaklık, nem ve mekanik yük birlikte çalışır. Organik parçaların koku ve gaz üretme olasılığı vardır. Baca çekişi bozulursa is ve duman içeride kalır. Bu yüzden bacayı ve havalandırmayı mutlaka kontrol ederiz. Kül içinde gizlenen metal ya da kapların kapaklarının ısı ile genleşme sesi gece sessizliğinde tıkırtı verir. İkonografik ve yerel dil. Neden fırın define işaretlerinde ekmek, ocak ve bereket sembolleri sık görülür? Yarım daire, buğday başağı, küçük haç ve nazarlık gibi motifler fırın yakınında karşımıza çıkar. Nedeni ise fırının kutsal ve sosyal statüsüdür. Çünkü mahallenin gözü oradadır. Gömüyü saklayan kişi burada bir şey sakladığında 2 kat koruma kazanır. İlki kalabalık gözetimi. İkincisi ocak kutsiyeti. Doğaüstü anlatılar da bu alanı korur. Ocakta yatanı alma, ateş tutar derler mesela. Kül mikromorfolojisi. Külün anlattığı kül tabakası tek renk değildir. Sık kullanılan fırında kül grimsi homojen dağılır. Ancak kavite önünde kül granül boyu büyür ve sertleşme artar. Kül tabakasındaki çatlaklar alttaki boşluğun sınırını gösterir. Bunu anlamak için ince bir çelik teli yüzeyde gezdiririz. Telin takıldığı ya da birden rahatladığı yerlerden direnç farkını hisseder. Boşluğu tespit ederiz. Hafifçe bastırdığınızda tel bir noktada boşluğa düşer gibi gevşer. Bu, sahada en pratik yoklamalardan biridir. Kül içinde küçük kireç taşçıkları ve camlaşmış kum taneleri yüksek ısıyı, iri ve mat taneler düşük ısıyı verir. Kavite sabit kalırsa ısı dalgası orada farklı olur. Kavite derken kastettiğim şey, fırının içinde kalan küçük boşluk veya oyuk. Harç ve sıva okuması. Kireç harcı yaşlandıkça karbonatlaşır ve yüzeyde tebeşirimsi, mat bir kabuk oluşturur. Geç dönem tamirlerinde ise harç rengi daha parlaktır ve içindeki kum taneleri daha iri görünür. Duvarın etek kuşağında farklı harçların çakıştığı yer dikiş hattıdır ve bu hat onarım sınırını gösterir. Dikiş hattı üzerinde görülen mikro kabarcık izleriyle küçük kireç damlaları, harç içinde hava nem hareketine bağlı oluşur.
ve çoğu zaman küçük boşluklara veya sonradan kapatılmış alanlara işaret eder. Okuma yöntemi nettir. Dikiş hattını baştan sona gözle takip edin. Çizgi uzun süre düzenli gidiyorsa yapı doğaldır, bir noktada zikzak yapıyor, kırılıyor veya aniden yön değiştiriyorsa ya orada bir saklama kapama vardır ya da duvar o bölgede yorulmuş, çatlamış veya yer değiştirmiştir. Bu nedenle önce renk ve doku farkını saptayın. Yani eski ise mat pudramsı, yeni ise parlak iri taneli. Ardından dikiş hattının sürekliliğini kontrol edin ve özellikle mikro iz kümelerinin yoğunlaştığı noktaları not ederek olası boşluk ve müdahale alanlarını tespit edin. Akustik ve ısı testleri. Basit teknolojiyle doğrulama. Sahada 2 basit test iş görür. Darbe sesi ve yüzey sıcaklığı. Ahşap tokmakla kül çukuru tabanına ve kubbe eteğine noktasal vurursunuz. Dolgun taş sesiyle boşluk sesi fark edilir. Akşamüstü fırın soğurken basit bir kızılötesi termometre ile çevreyi tararsınız. Boşluk üzerinde soğuma eğrisi yan çevreye göre sapma gösterir. Drone ile üstten fotogrametri yapıp kubbe geometrisini çıkarırsınız. Etek kuşağında normalden elips sapması, yani hattın yerel olarak oval bir bombe ya da basık bir çöküntü yaptığını görürseniz ek kütle olasılığını not edersiniz. Sizlere sahadan 3 adet örnek vermek istiyorum. Birinci örnek. Kül çukuru arka kısmı. Ege'de terk edilmiş bir köy fırınında ağız önünde yoğun kül betonu ve arkada sert bir kısım vardı. Darbe testinde o kısımda tok ses, hemen arkasında boşluk sesi geldi. Kül betonun altını küçük spatula ile yoklayınca kireçli bir kapak taşı ortaya çıktı. Kapak altında kül ile izole edilmiş ufak bir kutu ve yanında camlaşmış kum bantları gördük. Kayıtlarda köy fırınının 2 kez tamir gördüğü yazılıydı. Tarih ile patina uyumluydu. Burada saklama, fırının çalışmasına engel olmayacak küçük bir alan seçilerek arka dudak altına yapılmıştı. İkinci saha örneği, kubbe eteğindeki manşon, yani kubbenin eteğinde çevresel bir halka gibi davranan, sonradan eklenmiş veya kalınlaştırılmış kuşak, kemer benzeri takviye parçasıdır. Isıyı tutma, statik yük dağıtımı ya da onarım saklama amacıyla kullanılan bir kuşaktır. Orta Karadeniz'de bir mahalle fırınında kubbe eteği bir sıra kalınlaşmıştı. Termal taramada bu halka çevreye göre daha geç soğudu. Etek taşlarının damar yönü tersineydi. Harç çizgisi üzerinde mikro kabarcıklar vardı. Yerel anlatı fırının son tamirinde ustanın dışarıdan taş getirdiğini söylüyordu. Etek kuşağında küçük bir iç boşluk ve küçük bir seramik kapak ele geçti. Üçüncü saha örneği, ağız yanak ve zemin kesişimi. İç Anadolu'da ağız yanak duvarında 2 tuğla kalınlık vardı. Zemin tuğlası ile yanak dikişi arasında kül sızıntısı çizgisi oluşmuştu. Bu çizgi normalde homojendir. Burada bir noktada keskin kıvrım yapıyordu. Kıvrım altı boşluk verdirdi. Küçük bir taş tıkaç çıktı. Tıkaç ile kapatılan mini göz kabaca avuç içi kadardı. Bu boyutlar günlük saklama, belge ya da küçük obje için düşünülmüş görünüyordu. Dönemsel farklar, Roma, Bizans, Osmanlı, Rum ve Ermeni ustalar, Roma kırsalındaki fırın kalıntılarında kül çekiş kanalları taş plakalarla örtülür ve tekniğe sadıktır. Bizans döneminde şapel yakınlarındaki fırınlarda haç izleri, nazarlık ve buğday ikonografisi görülür. Osmanlı taşrasında fırın bakımını köyün önde geleni üstlenir. Tamir kararı sicillere düşer. Rum ve Ermeni ustalar geç dönemde taşla tuğlayı birlikte kullanır. Etek kuşağında tamir kuşakları sık görülür. Bu farklar dilinizi seçtirir. Bizans bağlamında ikonografi belirleyicidir. Osmanlı bağlamında onarım derzi ve masraf kaydı ipucudur. Geç dönem taşrasında malzeme karma iz bırakır. Doğaüstü anlatılar, duman, ateş ve nazar. Fırın çevresindeki doğaüstü anlatılar teknik sorunların yüzey çevirisidir. Fırın,
Gözü kıskanır ve yakanı yakar derler. Nedeni ise çekiş bozukluğunda dumanın yüzünüze vurmasıdır. Kül çukuru konuşur derler. Nedeni ise genleşen metalin çıtırtısıdır. Nazar taşını fırına göm derler. Nedeni ise eteğe yerleştirilen farklı taşın göz gibi görünmesidir. Bu hikayeler saklanan gömüyü korur. Yapılması gereken ise bu işi mühendislik diline çevirip saklama desenini yakalamaktır. Neden fırınlarda saklama başarılı olur ve neden bu mekan seçilir? Aslında 3 sebep vardır. Sürekli sıcaklık, yoğun insan trafiği ve rutin tamir. Sıcaklık, kokuyu ve nemi baskılar. İnsan trafiği farklı figürleri arka plana iter. Tamir dış göz için doğal kılıktır. Nasıl bozulur? Onarım derslerini iyi okumak, ısı imzasını izlemek, kül mikromorfolojisini görmek ve kayıtlarınızla, elinizdeki bilgilerle ve arşivle eşleştirmek. Çünkü mantık zinciri böyle kurulur. Nasıl saha prosedürü kurulur? Sahaya vardığınızda önce çevresel bağlamı netlersiniz. Fırının su kaynağına, kilise ya da camiye, harmana uzaklığını kaydedersiniz. Sonra yapı okuması yaparsınız. Ağız, kül çukuru, kubbe, etek. Onarım derzi yani tamir ek yeri ve harç analizi, darbe ve ısı testi yapılır. Kül tabakasından numune alıp tanelenme yani granül kıyasını yaparsınız. Fotogrametri ile kubbe formunu çıkarırsınız. Termal ve görsel veriyi çakıştırırsınız. Gizli teknik noktalar. 3 ince detay kritik fark yaratır. 1. Kül betonu altında mikro kemer. Parmakla yokladığınızda kemerin omzunda hafif bir esneme hissi olur. 2. Etek kuşağında 2 farklı kum fraksiyonu. İnce kum eski, iri kum yeni tamirdir. 3. Zemin tuğlasında siyah camlaşma bandı. Bu bandın süreksiz olduğu yerde ısı akışı kesilir ve boşluk olasılığı artar. İkonografi ile eşleşen vakalar. Köylerde fırın duvarına kazınmış küçük buğday başağı ve yanında tek nokta sık görülür. Tek nokta çoğu kez tamir noktasını, başak bereketi ise fırın ile bağı anlatır. Bir vakada buğday başağının gövde yönü etek kuşağındaki kalınlığın başlangıcını gösteriyordu. Başak taneleri sayısı etek kuşağında taş sayısı ile eşleşiyordu. Bu tür eşleşmeler ikonografi ile mimarinin eşleştiği anları verir. Pratik hızlı ön eleme. Zaman azsa 3 adım. Ağız ve kül bölgesindeki tamir izini yani onarım derzini iyi gözle. Etek kuşağında harç tonu değişimini tara. Tokmakla darbe testi yap. Üçünde de anomali varsa ısı taraması ile teyit et. Yoksa kayıt al ve sonraki ziyarette daha detaylı çalış. Acele karar sahada en büyük hatadır. Çünkü tamir izi yanılgısı kolaydır. Arkadaşlar, 2 soru ile zihnimizi biraz açalım. 1. Kubbe eteğinde bir sıra taş diğerlerine göre daha kalın ve termal taramada geç soğuyorsa, harç tonunda hafif parlaklık varsa, sizce ilk izlenim nedir? Cevabı ek parça. Yani 2 bölümü birleştiren kısa ara taş bağ parçası eklemesi ve iç boşluk, iç kavite olasılığıdır. 2. soru. Kül çukuru tabanında darbe sesi bir noktada boşluk veriyorsa ama harç dikişi düzgün gidiyorsa cevabı nedir? Evet cevabı alt kısım arkasında küçük kemer ya da tıkaç taşı ihtimalidir. Yanıtlarınızı ve kullandığınız ipuçlarını yorumlara yazın. Medeniyetler arası karşılaştırma. Roma döneminde işçilik disiplini yüksek, saklama daha çok çekiş kanalı kapağı altında. Bizans'ta ikonografi ve kutsal yön ağır basıyor. Yarım haç ya da başak gibi motifler fırın çevresinde yol gösteriyor. Osmanlı taşrasında tamir kayıtları belirleyici. Rum ve Ermeni ustalar etek kuşağında manşon ve tuğla ekleriyle boşluk saklıyor. Bu farkları bilmek, sahada dil seçimi yapmanızı sağlar. Çünkü ipucu her medeniyette farklı bir aksanla konuşur. Arkadaşlar, şimdi sıra sizde. Köy fırınlarındaki dikiş, kül ve etek kuşağı fotoğraflarınızı ve çizimlerinizi kişisel bilgi içermeden yorumlara bırakın. Gördüğünüz farklı harç tonlarını, darbe sesi aldığınız noktaları
ve termal taramada yakaladığınız anomaliyi anlatın. Beğeni ve abone desteği bu tip saha içeriklerinin sürekliliği için bizlere güç verir, bunu da unutmayın. Zili açın çünkü bir sonraki bölümde yalnızca ilk kez yayınlayacağım çok önemli ve sürpriz bir videomuz olacak. Arkadaşlar, bu videoda köy taş fırınlarında kül çukuru altı ve kubbe eteği çevresinde saklama olasılığını sahadan örneklerle anlattım. Tamir ve harç okuması, darbe ve ısı testleri, kül mikromorfolojisi, ikonografi ve arşiv eşleşmeleri ile pratik bir prosedür sundum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kendi gözlemlerinizi yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Zili açın. Bir sonraki videoda eğer yeterince beğeni ve yorum alırsak, tüm anlattıklarımı canlı bir fırın üzerinde göstereceğim. Koruma ve etik çizgisi hepimizin sorumluluğudur. İzinli ve bilimsel çalışmadan şaşmayın.